Hızlı girişleri severiz. Başlayalım. İntegral sorumuza bu özelliği uyguluyoruz. Dx artı dx. Kosinüs 2x eksi 1 bölü 2 dx var. Buradaki ifadeye u diyelim. Buradaki ifadenin direkt türevini alalım. 2x eksi 1 bölü 2'nin türevi. Buradaki ifadeye u dediğimiz için u'nun türevi. Yani hangi yöntemi uyguluyoruz? 2x'in türevi 2 tane dx'tir. Eksi 1 bölü 2'nin türevi 0'dır. Bunun türevini du şeklinde yazalım. Değişken değiştirme yaptığımız için dx'i de du'lu bulmalıyız. O zaman düzenlemeleri yapalım. 2 tane dx'ten 0 çıkarsa 2 tane dx kalır. Eşittir du. Her iki tarafın yarısını alalım. Böylelikle dx du bölü 2 gelir. Hadi değiştirdiklerimizi yerine yazalım. İntegral kosinüs 2x eksi 1 bölü 2'yi neyle değiştirmiştik? U ile. U. Dx ne olarak değişmişti? Du bölü 2. Şuradaki 1 bölü 2 başa geçer. Bu özellikten dolayı 1 bölü 2 du. Evet, şimdi çok güzel hale geldi. Bu aşamada şunu söylemeliyim. Bazı temel fonksiyonların türevini, trigonometrik fonksiyonların, işte ters trigonometrik fonksiyonların türevini bilmeliyiz. Ezber olarak bilin de demiyorum. Sorularda bilgiyi kullana aklımızda kalacak. Aklımızda kaldığı için bu evrede şu soruyu sorarak yapacağız. Hangi fonksiyonun türevi cos u'dur? Bunu şu şekilde düşünebiliriz. 225 diyelim. Hangi sayıların karesidir? Bunu küçük yaş grubundayken bilmekte zorlanıyorduk ama yıllarca işlemi uygulaya 15'in karesi olduğunu biliyoruz. İşte aynısını türevde de uygulayacağız. Ne kadar sık türev bilgisini uygularsak buradaki sayı gibi türevini de sonucunu da biliriz. Biliyoruz ki sinüs x'in türevi cos x. Sin u'nun türevi, burada x yok çünkü u var. Kosinüs u'dur. O zaman integral ne gelecekmiş? Sinüs u gelecekmiş. Eşittir. Çarpı sin u geliyordu. Artı c. Evet, değişken değiştirmeyle bir sonuç elde ettik ama u'nun sonucu elde ettik. Bize u değişkeniyle sormuyor. X değişkeniyle soruyor. O yüzden geri dönüyoruz istenilen değişkene. 1 bölü 2 çarpı sinüs u dediğimiz neydi? 2x eksi 1 bölü 2 değil miydi? İşte onun yerine ona yazıyoruz. Artı c. Toplamlardan birini yazdık. Artı Evet, şuradaki integrali bulacağız. Onu alalım aşağıya. Trigonometrik fonksiyonun integrali var. Ne demiştik? Trigonometrik fonksiyonların türevini bilecektik. Neyin türevi? 1 bölü sin kare x. Eğer çok kullandıysak kotanjant x'in türevi eksi 1 bölü sin kare x'ti. Öyle değil mi? Ancak burada eksi 1 bölü sin kare x yok. Artı 1 bölü sin kare x varsa her iki tarafı eksiyle çarparsak artıya ulaşabiliriz. Eksiyle çarpalım. Eksi eksi artı olur. Demek ki aradığımız integralin cevabı eksi kotanjant x'miş. Düşünerek, zihnimizdeki bilgileri hatırlamaya çalışarak uygularsak çok güzel integralde ilerleyebiliriz. Bulduk olanlardan birini artı integral 1 bölü cos kare x dx'i bulacağız. Burada yine trigonometrik fonksiyon var. Ne soracağız? Hangi bilgiyi hatırlamaya çalışacağız? Aşağıda bakalım. Hangi fonksiyonun türevi 1 bölü cos kare x geliyordu? Çok sık kullandığımız bir trigonometrik fonksiyon tanjant x'in türevi 1 bölü cos kare x idi. İntegralin cevabı çok açık. Tanjant x gelir. Hemen yerine yazıyoruz. Toplanan integrallerden birini daha bulduk ve son integrale bakıyoruz. Bazı temel fonksiyonların türevini bileceğiz demiştik. Buradaki integralde de o tür fonksiyonu görüyoruz. Neyin türevi 1 bölü x'i veriyordu? Hangi logaritmik fonksiyonun türevi 1 bölü x'i veriyordu? Biraz daha ipucu verdik. Ln x'in türevi 1 bölü x'i verir. O zaman integralin cevabı çok açık. Ln x artı c. Yerine yazdık. İntegrallerin hepsinden bir sabit sayı geliyordu. Sabit sayıların toplamını c olarak alalım. Ve soruya baktığımızda cevap artık çok açık. Sadece şurada son bir düzenleme kalmış. Artı ile eksinin çarpımından burası eksi olacak. Anketteki sorunun cevabı Kanalımıza abone olarak videolarımızı kaçırmayınız.